Bugün bir lokasyon değişikliği yapacağım. Aslında yine Phuket adasında sayılırım ama Phuket bir ada. O zaman Phuket adasında sayılmayabilirim. Bakalım neler olacak bilmiyorum ama çok sürprizli, çok değişik, nefis bir yere daha gidiyoruz. Phuket adasındaki Tayland gezimiz devam ediyor. Phuket adasında mı devam ediyor? Burası biraz karışık. Anlatacağım hepsini. Tayland Phuket denildiğinde aklınıza muhtemelen bu veya bu ya da bu geliyor. Nefis bir yerde, ıssız bir ada, ıssız bir tropikal iklimde olmak fikri Tayland için çok geçerli olmuyor kimi zaman. Bugün Coconut Island'dayız. Bakın neler oluyor. The Village Resort Coconut Island'dayız. Ben Erkut Özen. Herkese selam. Coconut Island, Tayland'ın Phuket adasının bu nefis ortamında bambaşka bir coğrafyaya daha götürüyor sizi. Gerçek anlamda Hint Okyanusu'nun ortasındaki ıssız adalardan birinde gibi oluyorsunuz. Birinde gibi demiyorum çünkü aslında karaya çok yakın olmasına rağmen burası bir ada, küçük bir ada. Üstünde sadece küçük bir balıkçı köyü var. Bir de adanın diğer ucunda bir tesis daha var. Onun dışında da yine şu anda içinde bulunduğumuz The Village Coconut Island bu ortamı bize sağlıyor. Ben biraz yüzeyim.
yüksek de sürekli de dingin değil tabii. Böyle yavaş başlıyoruz. Sanırım aşağısı boş olmalı ve kayıyoruz. Maalesef gidiyoruz. Madem havuzları test ediyoruz, böyle devam edelim. Aşağıya doğru gidene kadar bir dolu havuzdan geçeceğiz galiba. Çok heyecanlıydı sanıyorum. Son saniyesinde de oradaki görevlilere çarptım ama olacak o kadar. Kaza olmadan hiçbir şey olmuyor. Neyse ki yaralanan yok. Dinlenmek ve güneşlenmek için de nefis bir yer yapmışlar. En azından terlemiyorsunuz burada. Şimdi biliyorsunuz daha önce de bahsetmiştim, yağmur sezonundayız. Biraz önce acayip bir güneş vardı, yanıyorduk diyebilirim. Ancak şu anda bakar mısınız arkadaki bulutlara ve hemen karşı sahile yağmuru döküyor. Sanıyorum az sonra buraya da gelecek. Coconut Island'ın iskelesindeyim şu anda. Nefis bir ortam var burada. Her şeyden önemlisi de burada istediğinizde yalnız kalabiliyorsunuz. Kendinizi dinleyebiliyorsunuz. Hareketli bir yaşam isterseniz de hemen buradan deniz taksinize atlıyorsunuz ki otel sunuyor bunu. Ücretsiz olarak kalan misafirlerine nefis bir sürat teknesiyle hemen karşıya. Şu anda gözükmüyor ama Phuket sahili hemen karşısı. Yaklaşık olarak 5 dakikada oraya varıyorsunuz. Mesafede yaklaşık olarak 2 kilometre. Burada çok sayıda Phuket'e bağlı küçük ada var. Coconut Island'da onlardan bir tanesi. Az sonra sanıyorum ben ya bulutların içinde ya yağmurun içinde kalacağım. Hemen aşağıda sahili görüyorsunuz. Coconut Island'daki 3 tane plajdan bir tanesi The Village Coconut Island tesisine ait. İşte o plajların en uzun olanı sayılıyor bu. Deniz ve kum burada çok mu güzel? Hayır. Belki de Tayland'ın en iyi kumu ve en iyi denizi tabii ki elbette burada değil. Çok daha güzel yerler var. Ama bundan önemlisi içerideki tesis. Yani hemen şu ağaçların arkasında gözüken, böyle oda oda villa villa gözüken tesis buranın en önemli artısı. The Village Coconut Island'da iskeledeyiz şimdi. Hemen karşıda Anakara'ya. Yani bunların Anakara dediği yer aslında yine bir ada. Phuket adası. Burası adanın adası. Böyle karışık işler. Tayland. Şimdi 9 yıldır burada çalışan bir ustayla, Mundu herhalde, tam ismini yine hatırlayamadım. 9 yıldır burada pizza yapıyor kendisi. Aynı otelde, aynı yerde. Şimdi bugün ben tadacağım pizzasını. Otelde 2 restoran var. Otel mi demek lazım? Köy aslında. Onların deyimiyle, hatta otelin ismi de köy. Tesisin ismi de köy. 2 tane restoran var. Bunlardan bir tanesi böyle pizza, işte makarna, bira bahçesi, yanında et, grill vesaire gibi şeyler yapıyor ama çok lezzetli ve büyük porsiyonlarda gerçekleştiriyorlar. Diğer tarafta da açık büfe yemekler var. Aynı zamanda yine yerel yemeklerin yanında her şey dahil olarak da yine otelde kalan misafirlere orada hizmet veriliyor. Aynı zamanda kahvaltı ünitesi de yine o restoranda. Şu anda belki müziğin sesi geliyordur. Aynı zamanda canlı müzik var. Coconut Adası'na, Phuket'e ve Tayland'a defalarca gelmeme rağmen ilk defa uğradım bu adaya. İlk defa geliyorum. Nefis bir tesis burası. Pandemi döneminde belirli bir dönem kapatmışlar tabii doğal olarak. Dünyanın her yerinin kapandığı gibi ama burası bir ölçüde de bakımsız kalmış. Ve bu sene yeniden birçok yeri renove edilip yeniden hizmete alınıyor. Hatta ben buradayken de bazı villa bölümlerinde, işte bazı odalarda hala renovasyon çalışmaları devam ediyor. Çünkü sezon burada yaklaşık 1,5 ay sonra başlayacak. Ana sezona da hazırlık olarak, kalabalık döneme hazırlık olarak büyük çalışma gerçekleştiriyorlar. Yeşillikler içinde adanın Phuket'e bakan kısmında nefis bir ortamda harika bir tesis hazırlamışlar. Bayıldım ben buraya. Şimdi ben de pizza söyledim. 9 yıldır burada çalışan bir usta tarafından yapılıyor ve çok iyi olduğunu söylediler. Bakacağız. Bekliyorum. Thank you.
Hayır. Şimdi pizza mı yiyeceğim? Yorumu yapar mıyım bilmiyorum ama şimdiden çok güzel bence. Bu yüzden de bana afiyet olsun. The Village Coconut Island için bisiklet günü bugün. Değişik bir macera yaşayalım. Bu çok hızlı gidiyor yalnız. Uzun zamandır bisiklete binmeyince insan bir acayip oluyormuş yani. Hey, harika. Bu adada acaba bisikletleri kovalayan köpekler var mı tabii? Onun endişesini yaşamıyor da değilim. Nefis bir yerlerde gideceğiz bakalım. Bisikletle bir dünya turu mu yapsak çok yorucu olur değil mi? Motosikletle falan yapmak lazım. Şimdi kim yapacak? Şurada 10 dakika bisiklet sürmek keyifli tabii. Ama onun dışında bilmiyorum. Şimdi ne tarafa doğru gidelim? Oo, çok güzel bir yol var. Şimdi yolu göstermek istiyorum size. Şimdi ne tarafa gidelim? Sağa sol. Hayatın soruları. Evet. Nefis bir adada yalnız başına öğle saatinde bisiklete biniyoruz. Hadi bakalım. Ters taraftan gidince de böyle oluyor. Ne demiştim? Unuttuk. Trafikte ters taraftan gitmeyeceğiz. Değil mi? Bisiklet kazamızı geçiriyorduk valla. Ne bileyim, motosikletle ters yönden gidiyorduk da bununla gidesim hiç yokmuş gibi geldi. Evet, otelin yanında bir yerleşim birimi var. Burada bir balık restoranı var. Ve sanıyorum köy gibi bir yerin içine giriyoruz şimdi. Coconut Adası sakinlerinden trafikte ters tarafta gidiyorum diye dayak yiyebilirdim az önce. Burası Müslüman bir köy. Ve burada bir cami var. Tayland'da Coconut Adası'nda bir de camimiz var. Şimdi göstereceğim size biraz sonra. Evet, bir yolda açılıyor. Bu nereye gidiyormuş? Thai Food and Drink varmış burada. Burada da bir şey yokmuş. Biz bu tarafa dönüyoruz. Nefis bir köy burası ya. Sevgili Coconut Adası. Burada da marketimiz var. Küçük de olsa. Küçük bir cami. Nefis nefis, bayıldım. Nefis bir yol var burada. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Bunu bu sefer böyle kullanmaya karar verdim. Bisikletteyim ve nefis bir yol var burada. Her an düşebilirim tabi. Benim tarihi bir kaza yapıyordum. Flora faunayı bilmeyince burada da ayı mayı inşallah çıkmaz. Ultra dengesiz bir bisiklet kullanıyorum yalnız. Aa! Şuranın güzelliğine bakar mısınız? Ağaçlara, sanıyorum bunlar reçine toplamak için, tam olarak bilmiyorum ama bütün ağaçların altında onlardan var. Ya da ayılara yemek falan veriyorlar. Hani konudan bu kadar uzak olunca da böyle oluyor. Tabii tropik adada yaşamayınca arkadaşlar, hele ki Coconut Island gibi bir yerde, hani böylesine bir doğada nefis bir resorttayız ve dışarıya
Allah, çok hızlı gidiyoruz. Frenlerimiz tutmayınca bu iş sıkıntı olabiliyormuş. Bu işi daha temkinli yerlerde gerçekleştirmek lazım. Bu ön fren tutması, sadece ön fren tutması biraz problem. Kokonat Adası'nda bisikletle adanın balıkçı köyüne geldim. Orada biraz tur gerçekleştireyim dedim ama bisiklet biraz sakat. Ablacığım, hiç buraları bilmiyor musun? Ters yönden gidiyor yani. Herkes benim gibi açık değil. Buradan böyle. Evet, çözdük olayı. Çok sıcak, çok. Sağlı sollu yalpalayarak gidiyorum. Bu bisikletçilerin hali ne ya? Ama hepsi böyle tropik adalarda sürmüyor tabii. Oh. Sessiz olun, kaskınızı takmadan yola çıkmayın. Benim gibi yapmayın. Ben buradan gelmemiş olabilir miyim acaba? Burası çok yokuş gibi. Bakalım. Sonuçta aynı tesisin içindeyiz. Ama sanıyorum buradan gelmedim. Resepsiyon bu tarafta olmamalı. Şöyle bir dönelim. Nereden gidiyoruz? Sol taraftan gidiyoruz, değil mi? Trafik tersten akıyor çünkü. Siz benim gibi yapmayın. Demin adadaki 2 tane taşıtın biriyle çarpışacaktım neredeyse. Adamlar ne yapayım? Kullanmayı beceremiyorlar. Evet, bu da harika bir tecrübe oldu. Ayaklarımı yediler yine. Ben bunlarla ne yapacağım ya? Ve tesisin güzel peyzajlı noktalarından geçiyorum şu anda. Çeşit çeşit villalar, çeşit çeşit oda tipleri var. Ve jeneratör çalışmış sanıyorum. Bir şeyler oluyor. Bir inşaat faaliyeti var. Bakalım. Geldik. This one is lay 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 lay. Siz de iyi bir çocuk olursanız şirinleri görebilirsiniz. Günaydın. Güneş yeni doğuyor. Sabahın erken saati. Kahvaltıya erken inmek çok güzel. Mushroom and tomato and cheese. Bakalım neler var. Mısırımız. Böyle güzel bir salata menümüz. Burada chicken salamımız, peynirlerimiz. Peyniri çok önemli. Çok fazla peynir göremiyoruz son dönemde. Salatamız. Yoksa biri zeytinli bir. Onun yanında bir dolu yemeğimiz var. Bakın, pilav, rice, stick fried shrimp karidesli. Onun yanında yumurtalı noodle,
sosis ve tabii ki tomato soslu makarnamız. Tomato sos yazıyor ama sanki tomato sos değil gibi. Evet, passion fruit var. Tropikal bir yerde olmanın en güzel tarafı meyve büfeleri. Bayılıyorum Tayland kahvaltılarına. Asya'daki her kahvaltıya bayılıyorum. Normalde yemeyeceğim şeyleri yiyorum yalnız. Ama şu kızarmış ekmeğin üstüne de bu yağ sürülmüyor. Aman ne kadar tuzlu bir yağ bu. Tamam. Tuzlu tereyağı yazıyor. Bugün nefis bir kahvaltı edeceğim. Hem de biraz size göstermek istediğim kahvaltıyı. Yerim ama ben. Bugün yiyeceğiz artık, yapacak bir şey yok. Aldığımızı yemek zorundayız. Hiçbir zaman bırakmayı sevmiyorum. O yüzden yiyeceğiz. Zaten çok lezzetli. Bir tek şu kızarmış hamurlara bayılıyorum. Bunların içerisine sebze koyuyorlar. Bugün mantar koymuşlar. Dün patates, havuç vesaire gibi şeyler koyuyorlar. Bayılıyorum buna. Çok eski bir tanıdığım buna benzer bir şeyi patlıcanla yapardı. Neyse, başka da bir şey söylemeyeyim. Bu bölgelerde edebileceğiniz gerçekten en iyi kahvaltılardan biri var burada. Nefis omleti ve yumurtayı nefis yapıyorlar. Onun yanında her güne özel verdikleri şeylerle çok güzel çayım geldi bu arada. Morning. Morning. How are you? I'm good. What's your name? My name is Chris. Chris? Chris. Chris is it? What's your name? Chris is is nickname, yeah? Yes. Yeah. Nickname, Chris. Okay. My name is Erkut. Nice to meet you. Nice to meet you. Erkut is a difficult name for you. Thank you very much. Tek bir sorun, şuradaki en köşeye oturduğum için sivrisinekler. Çok fena. Çok fena yiyebiliyorlar. Daha doğrusu beni de çok seviyorlar herhalde. Yanımda da olmasına rağmen kahvaltı yapacağıma sıkmadan geldim. Şimdi kaç gün onların kaşıntısını çekeceğim yine. Aslında benim birçok tatil yeri için hep söylediğim gibi tatili en azından uzak bir yere geliyorsanız ki Tayland gibi bizim ülkemizden uzak bir yere geliyorsanız en az 10-15 gün ayırmak lazım. Onun bir kısmını eğlenceli işte böyle alemlere akıp kopacağımız eller havaya tatil, daha sonrasında da 3-5 gün dinlenmek gerekiyor. Ya da bir hafta. İşte o dinlenmek kısmında en önemli noktalardan bir tanesi böyle bir tesiste, böyle bir sessizlikte, böyle bir huzurda nefis anlar geçirmek. Coconut Island aslında tam olarak bunu sunuyor. Çünkü 2 adım ötede hemen karşı taraf Phuket, Phuket adası. Hemen karşısındaki ada Coconut adası. Bu Coconut adasında da nefis bir tesiste, yani The Village Coconut Island'dayız. Diyecek bir şeyim yok. Ben Erkut Özen. Coconut Island'dan ayrılıyoruz. Bu kez nereye gidiyoruz? Phuket Town'a. Phuket Town'a doğru gidiyorum. Servise yetişmem lazım. Özel bot taksime yetişmem lazım. Her saat başı buradan Phuket adasına, Phuket Town'a değil tabii ki, Phuket adasındaki iskeleye Tim Min, Pierre Tim Min olması lazım. O gün doğru söylemeye çalıştım. Bir ne var? Bir bot var. Bu botla birlikte, taksi botla birlikte karşıya geçiyoruz. Ve oradan Phuket Town'a bakalım neyle gideceğiz. Şimdi Coconut Island, The Village Coconut Island'dan Phuket'e gitmek için Lean Hin iskelesine gidiyorum. Lean Hin'miş. Phuket Town'a bu taksiyle gidiyoruz. Otele ait taksi dediğimiz tabii ki. Bu güzel bot. 250'lik 2 tane arkasında Suzuki motor var. Nefis hız yapıyorlar. Vallahi çok keyifli. Çok kısa bir sürede olsa çok keyifli bir an yaşıyorsunuz. Haydi gidelim. Teknemizin içi de böyle gayet de kalabalık, insan sayısı alabiliyor ama özel tekne gibi gidiyoruz çoğunlukla. Nos ve Lo. Nos ve Lo ile gidiyoruz biz de bu sefer. Kaptanlarımız Lo ve Nos olacak. Bir diğeri kendisi geliyor. Bugün bir özel yolculuk yapacağız gibi, bakalım. Gelen olur mutlaka ama. Yine de.